Bali Adası'ndan herkese selamlar, sevgiler. Bu videoda sizlere kısa çok önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Bali'de şu anda güncel bilgiler neler, bunları sizlere aktaracağım. Hem tatile gelmek isteyenler için hem de burada yaşamak isteyenler için ve genel bilgiler olarak da bu video devam edecek. Güncel bilgilere geçmeden hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir önceki videoda bildiğiniz üzere ben burada Türkiye'den gelen 10 kişilik bir grupla, tatil için gelen grupla burada tura başladık. 3 gün ben katıldıktan sonra benim Türk rehberim devam etti. Ama şöyle bir durum var, kötü bir haberim var, onu söyleyeyim. 2 tane video çektim grupla beraber. Bu bir önceki videodan sonra 2 video çektim. Maalesef yaptığım bir hatadan dolayı 2 videom da silindi. Yani çok belki şey gelebilir, yani ne olacak ki, yani bir daha çekersin. Maalesef o videolar bir daha çekilmiyor. Yani o gün tüm gün beraberdik, her şeyi çektim. Bu videolarda çok büyük emekler var, onu söyleyebilirim. Maalesef işte o gün gittiğimizde oteli gösterdim. Kuta'da çok güzel bir otelde kaldılar. Onun dışında Ubud'a geçtik. Orada müthiş bir otelde konakladılar. Orayı gösterdim. Gezdiğimiz yerleri gösterdim. Tabii ilk videoda fazla rahatsız etmek istemedim. Ama ikinci, üçüncü gün çok daha fazla samimi olduk. Daha çok kameraya çıktılar. Çok eğlendik, güldük. Yani çok güzel videolar kaçtı. Maalesef silindi. Bu hatada neden oldu? Şunu söyleyeyim size. Ne zaman bir işte veya yaptığın herhangi bir işte usta zannettiğin zaman kendini, böyle hatalar oluyor. Şimdi ben o kadar çok video editledim ki artık bazı şeylere bakmadan hemen basıyorum düğmeye veya şey yapıyorsun. İşte dikkati kaybettiğin zaman bu şekilde hatalar oluyor. Çok saçma bir hatadan maalesef 2 tane çok güzel videom gitti. Büyük emekler var dediğim gibi bu videolarda. Biraz üzüldüm. Dediğim gibi belki size hani şey gelebilir, ya ne olacak ki bir daha çekersin. Öyle olmuyor maalesef. Tüm gün orada emek vermiştim 2 gün boyunca. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Size de bu bilgiyi vermek istedim. Yani o videoların devamı gelmeyecek. Şimdi güncel olarak benim zaten bütün videolarım güncel. Bu arada 2 gün önce de bu tur bitti ve kendileri Türkiye'ye döndü. Başarılı bir şekilde bu turu gerçekleştirdik. Bunun için de çok mutluyum. Şimdi diğer bilgilere gelelim. Ubud'da ben geçenlerde bir yer gösterdim. 10 yıllık kiralık 50 bin dolar diye biz orayı verdik. Orayı ciddi anlamda isteyen 3 kişi oldu. Ancak İstanbul'dan birisi orayı aldı ve oraya verdik. Şimdi Amerika'dan da ve bir tanesi de gurbetçi Almanya'dan biri istedi. Ama İstanbul'daki alabildi. Neden alabildi onu da söyleyeyim. Açık ve net. Yani çünkü bir sonraki şeylerde siz de bilin diye söylüyorum. Şimdi daha önce İstanbul'daki kişi zaten şirketini açmıştı. Yani şirketi hazırdı. Bu sebepten dolayı direkt onunla biz devam ettik. Yani şimdi diyelim ki Amerika'daki arkadaşla beraber devam etseydik onu 2 ay beklemek zorunda kalacaktık. Şirketi açılacaktı, buraya gelecekti, işlemlerini yapacaktı. Sonra bir süreç uzun olduğu için bunu kimse beklemek istemiyor. Bu sebepten dolayı şirkete açık olduğu ve hazır olduğu için İstanbul'daki arkadaşa verdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve yakında zaten buraya gelecek. Onunla da video çekeceğiz. Devir alırken şey yaparken bunları göstereceğim sizlere. Evet, kırmızı kitabı çıkardık. Burada şimdi önemli bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Gerçekten işimize yarayacak önemli bilgiler var bence. Şimdi buradan hemen başlayalım. Bali'yi seviyorum vergisi. Şimdi bu Bali'yi seviyorum vergisiyle ilgili size bir şey söyleyeceğim. Böyle bir vergi yokmuş. Evet. Hepimiz bunu yanlış anlamışız. Bunu hemen size anlatacağım. Tatile gelecek kişilerin cebinde 10 dolar kalacak. Mesela diyelim ki bir aile geldi. Karı koca ve 2 çocuk, 40 dolar cebinizde kalacak. Bunu ödemeyeceksiniz bu bilgi sayesinde. Şimdi bir ara Bali'yi seviyorum vergisi çıktı diye her yerde yayınlandı ve biz de bunu paylaştık. Ancak meğer işin aslı böyleymiş. Şimdi gelmeden burada Bali'ye vize alabiliyorsunuz ya. Bali'ye vize alırken 2 tane site var. Bu sitelerden bir tanesi Endonezya hükümetine ait bir site. Buradan siz vizenizi aldığınız takdirde gelmeden, ve bunu yapmak zorunda da değilsiniz, onu da anlatacağım hemen. O siteden aldığınız zaman herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Siz sadece vize için 35 dolar ödüyorsunuz. 10 dolar Bali'yi seviyorum vergisi kesinlikle yok. Peki bu 10 dolar Bali'yi seviyorum vergisi nerede var? İkinci bir site kurulmuş. Bu aslında özel bir site. Devlete bağlı tabii ama yine bir özel bir şirkete ait. Bu şirketi diyor ki şöyle bir durum var. Ben bunu daha kolaylaştırdım. Yani Endonezya hükümetinin sitesinde yoğunluktan dolayı birçok kez sorun oluyor. Ödemede sorun oluyor veya sistemde bir hata oluyor, vermiyor. Birçok kez böyle sıkıntılar yaşanıyor yoğunluktan dolayı.
Ama bu ikinci kurulan site, özel firma diyor ki ben sizin işinizi kolaylaştırdım. Buradan çok daha basit bir şekilde bu vizeyi alabilirsiniz. Ama 35 doların yanı sıra bana 10 dolar Bali'yi seviyorum vergisi ödeyeceksin. Bütün olay buymuş. Bunu ödemek zorunda falan değilsiniz. Bunu da size buradan söylemiş olalım. Peki bu gelmeden yapılan vizeyi söyledik. Değil mi? Siz mesela Türkiye'desiniz veya Almanya'dasınız veya Avrupa'nın bir yerindesiniz. Bali'ye geleceksiniz. Gelmeden bunu online olarak alabiliyorsunuz. Peki almadığın takdirde gelebiliyor musun? Evet. İşte tam da ben bunu söylüyorum her zaman. Bunları zaten yapmana gerek yok. Bu stresi yaşamana gerek yok. O site oldu, olmadı, işte ödemeyi almadı, sistem çöktü. Hiç gerek yok. Siz biletinizi alıyorsunuz, Bali'ye geliyorsunuz. Bali Havalimanı'nda sadece vize ücretini ödeyerek giriş yapabiliyorsunuz zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Bence hiç uğraşmadan Bali'ye gelin, havalimanında ödeyin, vizenizi girin. 10 dolar ekstra bir ödeme yapmayın. Gerek yok. Evet, bunu sizlere şimdi aktarmış oldum ve umarım işinize yarar ve cebinizde 10 dolar kalır. Siz de bir beğeni, bir yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Gelelim diğer konulara. Şimdi yağmur sezonu geliyor. Bu ne zaman? Ekim sonu. Ekim sonu artık burada yağmur sezonu. Yani muson yağmurları geliyor. Muson yağmurları buraya gelmek engel mi? Bu sizin tercihiniz. Yani bir haftalığına gelirsen tabii bu bir haftada 3 gün, 4 gün, 5 gün yağmurla karşılaşabilirsin. Bu tercih meselesi. Sadece şunu söyleyebilirim. Yağmur burada böyle pek tüm gün sürmüyor. Yani 2 saat, 3 saat, 4 saat sonra hava açıyor. Yani tercih sizin. Ben sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Ekim sonu başlar. Mart'ın ortalarına kadar devam eder yağmur sezonu. Ona göre gelebilirsiniz. Hemen bunu söylemişken başka bir şey daha aktarmak istiyorum. Diyelim ki tatile geliyorsunuz veya burada şirket açtığınız şirket işlemleriniz için geliyorsunuz. Hiç fark etmez. Gelmeden lütfen buradaki tatilleri araştırın. Mesela diyelim ki siz buraya gelip şirket işlemleriniz bitti ve burada işlemleri bankada hesap açacaksınız, başka işleriniz var. Diyelim ki bir haftalığına geliyorsun veya 10 günlüğüne geliyorsun bu işleri halletmek için. Burada birçok kez tatil olduğu için bunu önceden bir kontrol edin. Öyle benim geldiğim dönemde tatil var mı? İşte her yer kapalı mı? Ona göre gelin. Yoksa çok mağduriyet yaşarsınız. Neden söylüyorum bunu? Şimdi burada Endonezya'da Hristiyan bayramlarında da resmi olarak her yer kapanıyor. Müslüman bayramlarında, Hindu bayramlarında hepsinde burada resmi tatil. Yani burası Endonezya Müslüman bir ülke, sadece Müslüman bayramlarında kapatmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hristiyan bayramları olsun veya diğer Hindu bayramlarında olsun resmi olarak bankalar ve resmi yerler her yer kapalı olur. Bilginiz olsun. Hemen şunu da eklemek istiyorum. Bali'de Hindu bayramları oluyor. Bu bayramlarda da birçok yer kapalı oluyor ve bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Tatile de gelseniz bence bunları kısaca bir araştırın, ona göre biletinizi alın ki buraya geldiğinizde zaten bir haftalığına diyelim ki geldiniz. Şimdi bu bir haftanın eğer 2 günü bazen 3 gün burada bayramları oluyor ve birçok yer kapalı oluyor. Yani sizi etkiler. O yüzden bakarsınız herhangi bir bayram var mı, şey var mı, ona göre biletinizi alırsanız bence çok daha güzel olabilir. Başka bir konuya geçiyorum. O da hükümet şu anda değişecek. Seçimler oldu. Daha önce zaten bunu videolarda söyledik. Bu seçimlerde bitti ve artık hükümet değişecek. Şu önümüzdeki birkaç haftaya bu gerçekleşecek. Tabi burada bizi ilgilendiren konu da şirket açılımıyla ilgili artık çok büyük zorluklar gelecek veya burada artık şirket açılımı mümkün olmayacak veya bu tarz birçok kaynakta videolar, tabii YouTuber'lar olsun işte veya başka kaynaklardan böyle bilgiler geliyor. Aynı zamanda ben de bu bilgileri verdim daha önce. Şunu gördüm, birçok kişi şu anda herkes aynı şeyi söylüyor. YouTube çekenler veya size bilgi vermeye çalışanlar şunu söylüyor. 500 bin dolar veya 600 bin dolar sermaye geleceğini söylüyorlar. Şimdi mesele burada 500 bin dolar, 600 bin dolar sermaye olayı değil. Şimdi bu gelse bile sizin bunu gider olarak göstererek veya farklı bir şekilde bunun hepsini sizden istemezler. Yani 500 bin dolar sermaye göster yoksa veya şey yap yoksa açamazsın, yapmayacaklardır. Bence asıl daha farklı problemler var. Yani bunlar gelecek bak mesela. Size şunlardan bahsedeyim. 10 tane Endonezyalı çalıştırma zorunluluğu.
Şimdi böyle bir zorunluluk şu anda yok. Şimdi 10 tane diyelim ki sen işte bir kafe açtın. Normalde sana 4 tane eleman tamamen yetiyor. Şimdi sen niye 10 tane çalıştır? Yani bu büyük bir sıkıntı. 10 tane Endonezyalı çalıştırma zorunluluğu konuşuyor. Bence bu çok daha büyük bir sıkıntı. Onun dışında şöyle bir şey de konuşuluyor. Şirket açtığınız an aktif olmak zorunluluğu geliyor. Yani diyor ki şirketi açtın, hemen bir yeri işletmek zorundasın. Eğer bir yeri işletmiyorsan o zaman şirketini de kapat diyor sana. Yani böyle şimdi demiyor da bu geleceği söyleniyor. Şu andaki kural nasıl? Şu anda sen şirketi açtın, bir yıl hiçbir şey yapmadın veya 1,5 yıl hiçbir sorun yok. Öyle bir zorunluluk söz konusu değil şu an. Ama yeni düzenlemede konuşulan şey şirket açanlar hemen aktif olmak zorunluluğu düşünülüyor. Bundan ziyade minimum yatırım zorunluluğu. Mesela diyecek ki şirket açıyorsan en az 150 bin dolarlık yatırım yapacaksın, artı bir sermaye göstereceksin. Veya bankada şu kadar para göstereceksin gibi şeyler de konuşuluyor. Tabii bunlar sırayla hangisi ilk gelecek, hangi kural ilk değişecek bunları bilmiyoruz. Bunu kimse bilemez zaten. Yani birisi ben bunu biliyorum derse bile zaten yalan konuşuyordur. Öyle bir şey yok. Şimdi bunun hangisi ilk gelecek, hangisi sonradan gelecek bilmiyorum. Benim aldığım duyuma göre şöyle bir şey de var. Hükümet değiştiği an, diyelim ki bir ay sonra hükümet artık devretti seçimi kazanan partiye. Orada da Türkiye'de olduğu gibi yeni bakanlar ve kadro kurulma süreci yaklaşık 6 ay çok yoğun olacaklar diye duydum. Yani bu 6 ay daha sarkabilir bu şirket değişiklikleri. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Değiştiği anda bir 6 ay daha sanki bir süremiz var gibi geliyor. Neden? Çünkü işte bakanlar işte sistemi oturtturma bunla yoğun olacakları için bu şirket işe hemen el atmayacaklarını duydum. Ne kadar doğru, ne kadar yalan bilmiyorum. Ben de buradan aldığım duyumları sizlere aktarıyorum efendim. Evet, başka konuya geçiyoruz. Burada bakın Bali'ye hangi milletten gelirse gelsin, ister Almanya'dan Avrupa pasaportu, Amerikan pasaportu, Kanada, Avustralya, Türkiye bunların hepsine kapıda vize uyguluyor. Yani buraya vizesiz hiçbir milletten kimse giremiyor. Sen nereden gelirsen gel burada kapıda vize ödüyorsunuz. Dediğim üzere Avrupa pasaportun da olabilir, Schengen vizen de olabilir. Amerika'dan da gelsen, Kanada'dan da gelsen, Avustralya'dan da gelsen burada kapı vizesi ödeyeceksin ve bu şekilde gireceksin. Bu soru da bana çok geliyor. Bunu da hemen kısaca söyleyeyim. Yeşil pasaport. Şimdi yeşil pasaport olan birçok kişi bana yazdı. Ya bizim vizemiz yok, bizim yeşil pasaportumuz var. İşte ben istediğim kadar kalıyorum zaten. Bu çok yanlış bir şey. Yeşil pasaport sadece Endonezya'da değil, Asya ülkelerinde bir geçerliliği yok. Hatta bırakın avantajı, dezavantajı var. Neden? Çünkü yeşil pasaport dediği zaman devlet memuru. Şimdi bu adam polis mi, asker mi, bakan mı ne olduğu bilinmediği için tamam mı bu kişileri daha fazla sorguluyorlar ve daha fazla biraz zorluk çıkarıyorlar öyle söyleyeyim. Buraya yeşil pasaportla geldiğinizde hiçbir avantajı yok. Bu gerek şirket kurma veya tatile geldin aynı şekilde burada vizeni ödüyorsun bu şekilde giriyorsun. Şirket de açmak istersen herkes gibi aynı kurallara tabisin. Birkaç video önce yerli halkın artık burada rahatsız olduğu fazla turistten ve bununla ilgili de değişiklikler geleceğini söylemiştim. Şimdi bu rahatsızlıklar neler? Bunu hemen kısaca anlatayım yanlış anlaşılma olmasın. Bakın burada yerli halkın ciddi anlamda rahatsız olduğu konu daha fazla arsa satışlarıyla ilgili. Burada hiçbir şekilde şu anda dükkan açanlara bir rahatsızlık söz konusu değil. Yani burada insanlar niye dükkan açtı veya niye burada restoran açtı, burada efendim niye işte bu işi yapıyor veya onunla ilgili değil. Hatta bundan çok memnunlar. Yani çünkü neden? İş sahası oluyor. Şimdi benim bile burada yaklaşık bak 5 tane sabit çalışanım var, 3 de yedek var, 8 kişiye ben zaten burada iş veriyorum. Yani küçücük bir firmayım. Ama daha farklı kişiler sadece bir restoranda mesela adam 10 kişi çalıştırıyor. Orada 15 kişi çalışıyor. Orada yani burada iş de veriyorlar. Bu sebepten dolayı bundan şey değil, rahatsız değiller. Ama arsa satılımıyla ilgili rahatsızlıklar var. Şimdi Canggu bölgesi, Sanur bölgesi, Denpasar bölgesi tamamen betonlaşmış artık. Uluwatu dahil. Sadece Uluwatu'da o uçurumun olduğu tabii orayı elleyemiyorlar, fazla şey yapamıyorlar ama iç taraflarda tamamen beton. Şimdi bunun yayılmamasını istiyorlar.
Hatta ve hatta bazı yabancılardan, büyük yatırım yapan yabancılardan şöyle talepler de var. Burada sen 3 kat, 5 kat, 6 kat çıkamıyorsun. Ya böyle bir şeyleri de yapalım gibi talepler de oldu. Şimdi buna karşılar. Böyle bir şey istemiyorlar. Buranın yapısını ve dokusunu aslında çok doğru bir şey yapıyorlar. Yani buna karşı çıkmalarını ben de destekliyorum. Çünkü yani düşünsenize, yani burada eğer böyle yapılar olduğu zaman veya o zaman buranın bir anlamı kalmaz. Ama şundan bir şüpheniz olmasın. Bunu biz düşünüyoruz da onlar düşünmüyor mu? Şimdi biz efendim buranın işte doğası giderse, bakın şu anda oturduğum yere, bu doğa gittiği zaman buraya kim gelir? Hiç kimse gelmez. Bunların farkındalar. Sadece Denpazar'da Kuta, Seminyak, Canggu, Uluwatu ipin ucu zaten kaçmış. Şimdiden itibaren tamamen durdursalar bile zaten yeşillik yok ki, her taraf beton orası. Bence bu sebepten dolayı oralar gelişmeye devam edecek. Çünkü artık orada zaten doğa kalmamış ki. Yani şimdi durdursan ne olacak? Yani orada gelişmeye devam edecek. Yeni dükkanlar gelecek, daha fazla 2 kat çıkacaklar. Bence bunlar olacak. Benim düşüncem bu. Ama iç taraflara, yani Ubud ve üst taraflara, Singaraca, benim yaşadığım bölge olsun, bu etraflar olsun, buralara asla ama asla dokunmazlar. Hatta dokunmazlar demiyorum, dokunamazlar. Kanunen. Neden? Burada tapınaklar var ve bu insanlar bu tapınaklara, ağaçlara, doğaya inanılmaz saygılılar ve oralara tapıyorlar. Oraları yıkıp da efendim rant için veya para için oraları vermezler. Diyeceksin ki Denpazarı yaptıysalar orayı da yaparlar. Hayır. Bakın size bir şey anlatayım. Eski başkent Bali'nin merkezi nereymiş biliyor musunuz? Denpazar değil, Singaraca'ymış. Evet, doğru duydunuz. Burası merkezdi. Yani bugünkü Denpazar eski yıllarda Singaraca bölgesiymiş. Şu anda bulunduğum, benim de yaşadığım bölge. Buradan Denpazar'a taşımışlar. Çünkü oradaki doğa bura gibi değil. Orada çok daha az doğası varmış. Biz burayı merkezleştirelim ve burada tüm gelişmeler olsun ama iç tarafları ellemeyelim, doğayı ellemeyelim diye zaten adamlar oraya taşımış. Adamlar bunun projesini yıllar önce yapmış zaten. Yani şunu düşünmeyin, siz videoda Denpazar böyle olmuş, Kuta böyle olmuş, işte Seminyak her taraf beton olmuş, Uluwatu öyle olmuş. Demek ki birkaç yıl sonra artık Bali'nin her yeri öyle olacak. Hayır, hiç öyle olmayacak, göreceksiniz. Kesinlikle öyle olmayacak. O senin benim düşündüğümü onlar zaten yıllar önce düşünmüş, planını yapmış, emin olun yani. O yüzden bu çok saçma bir iddia. Yani Bali'nin birkaç sene sonra veya 5 sene sonra her yer betonlaşacak, bu doğa kalmayacak falan. Bu gerçekten çok saçma bir iddia. Kesinlikle katılmıyorum. Öyle bir şey de olmayacağını göreceksiniz. Bu bilgi de buraya gelip buraya yerleşenler için, şimdi buraya geldiğinizde sizin kitasınız oluyor. Şirket açtığınız için veya bir şirkete kayıt olduğunuz için kitas alıyorsunuz ve burada 2 yıl kitasla kalabiliyorsunuz. Burada aldığınız ehliyetler dünyanın her yerinde geçerli ama diyelim ki Türkiye'ye gideceksin. Buradaki ehliyeti uluslararasına çevirttirip orada Türkiye'de kullanabiliyorsun. Ancak buradan aldığın ehliyetler Asya ülkelerinde hiçbir şey yapmadan geçerli. Benim var. Daha önce gösterdim. Aldım burada. Hem motor ehliyeti ayrı veriliyor, araç içinde ayrı veriliyor. 2 tane ehliyet veriliyor. Bizdeki gibi bir tane değil, 2 tane var bende. Ben mesela diyelim ki buradan Tayland'a gittim. Endonezya ehliyetimle uluslararasına falan çevirmeden orada kullanabiliyorum. Araç, motor hiçbir şekilde problem değil. Beni izleyenler arasında Bali'de yerleşmiş olanlar varsa burada ehliyetlerinizi alabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok, kitasınız varsa. O ehliyetler de Asya'nın her yerinde geçerli ve dünyanın her yerinde geçerli. Almadıysanız da almanızı tavsiye ederim. Başka bana gelen sorular arasında da şu. Başka ülkelere, yani ben Bali'de şirket kurdum. Buraya geldim, yerleştim. Ben Amerika vize alabilir miyim? Avrupa'ya vize alabilir miyim? Veya Avustralya vize alabilir miyim? Bununla ilgili size bilgi vereyim. Tabii ki alabilirsin. Bu konuda bir sıkıntı yok. Senin burada şirketin olduğu için sen zaten burada iş adamı konumundasın. Artı kitasın var, oturumun var. Sen burada bir yatırımcısın. Diyelim ki sen Amerika'ya vize almak istiyorsun. Jakarta'da başvurunu yapıp oradan vizeni alabilirsin. Ha, çıkar çıkmaz red gelir, onay gelir bilmem. Ama basitçe buradan birçok kişi Amerika'ya vize alıyor. Avrupa'ya da aynı şekilde Schengen vizesi alacaksın.
Bali'de konsolosluk yok. Buradan Jakarta'ya uçacaksınız 1 saat. Hangi ülkeye başvuru yapmak istiyorsanız Jakarta'da konsolosluğa gidip orada başvurunuzu yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Bu bir engel değil. Dediğim üzere burada hatta avantajlısınız çünkü siz burada iş adamı konumundasınız, şirketiniz var ve oturumunuz var. Bu şekilde vize çok daha kolay çıkar, bilginiz olsun. Yine sizden gelen sorulardan bir tanesi de Bali'ye tatile son dönemde Türkiye'den inanılmaz çok kişi geliyor. Ve burada mesela teknolojik ürünler almak istiyorlar. Bunu nereden alalım diye soruyorlar. Benim her zaman alışveriş yaptığım yer Bali Mall Galleria. İsmi de ben yansıtacağım ekrana. Oradan bakabilirsiniz. Bali Mall Galleria çok güzel ve orada PlayStation olsun, telefon olsun, laptoplar olsun, diğer teknolojik ürünleri bulabiliyorsunuz. Mesela ben geçenlerde Sanur'a gittim. Orada AVM var. Çok güzel bir AVM. Yani Bali Mall Galeria'dan çok daha güzel bir AVM ama teknolojik ürünler fazla yok. Seçenekler fazla yok. Daha çok böyle sosyalleşme, restoranlar, yemek, daha böyle farklı bir konsepti var. Ama Bali Mall Galleria seçenek de çok, birçok şeyi bulabilirsiniz. Bali'de eksik şu var. Diyelim ki kamera buluyorsun ama bunun aksesuarları var veya farklı şey, onları bulamıyorsunuz fazla. İşte ne bileyim telefon alıyorsun, onun birkaç mesela aksesuar veya bir şey fazla bulunmuyor. Bu daha çok burada internet üzerinden dönüyor. Shopee gibi uygulamalar var. Oralardan sipariş yaparsanız hızlı bir şekilde elinize ulaşabilir. Burada aksesuarlar biraz zor bulunuyor. Onu da size aktarmış olalım. Bir başka konu, bunu da açık açık söyleyeceğim. Hiç çekinmeye falan da gerek yok. Çünkü bunları siz soruyorsunuz, siz merak ediyorsunuz. Ben niye çekineyim söylemeye. Şimdi arkadaş bulma. Buraya geliyorlar işte ya ben burada kadınlarla tanışmak istiyorum, arkadaş bulmak istiyorum. Nereden bulabiliriz? Hangi barda var? Hangi sokakta var? Ya şimdi barlar sokağın her yerinde var zaten. Ama burada bütün olay Tinder'de dönüyor. Burada Tinder uygulaması var. İndirin ve buna benzer uygulamalarda burada kesinlikle arkadaşlık falan değil. Hepsi hayat kadını. Eğer arıyorsanız söylüyorum size Tinder %99.9 hepsi hayat kadını. Ya buraya gelip de ben birisiyle tanışayım, onunla evlilik düşüneyim veya işte ilerleteyim gibi bir düşünceniz varsa bu uygulamalardan uzak durun. Çünkü dediğim üzere %99.9 bunlar hayat kadını. O zaman burada lokal tanışacaksınız veya sokakta veya işte bir yerde tanıştığınız kişilerle ilerlemeye çalışın. Eğer ciddi düşünüyorsanız onu söylüyorum. Ben ciddi değilim, sadece eğlenmek açısından soruyorum diyorsanız Tinder ve buna benzer uygulamalarda bulabilirsiniz. Bali'de güncel bilgilerle devam ediyoruz. Burada deportlar devam ediyor maalesef. Çok kişi deport edildi yine son dönemde. Şimdi burada bazı siteler var. Biz bunu takip ettiğimiz için bu bilgileri direkt görebiliyoruz. Burada son dönemde ciddi operasyonlar oldu. Bu hayat kadınlarıyla ilgili de oldu. Yurt dışından, Afrika'dan, işte Filipinler'den, Kamboçya'dan veya başka ülkelerden, Avrupa ülkeleri dahil, Ruslar, işte Avrupa, onlar Avrupa değil de Avrupalı ülkelerden de dahil artı Ruslar, burada kadınlardan bahsediyorum, gelip Tinder üzerinden para karşılığında burada kişilerle birlikte oluyorlar. Ve bunu duyan yetkililer de bazı operasyonlar yaptı ve birçok kadın buradan bu şekilde deport edildi. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra da kaçak çalışanlarla ilgili tespit edildiği takdirde yine deportlar oluyor. Burada deport şartları var tabii ki. Öyle her tuttuk şüphelendiklerini alıp deport etmiyorlar. Emin olun deport edilenler ciddi anlamda zaten hatalıdır. Hiçbiri de itiraz etmiyor zaten yakalananlar. Çünkü oturumu geçmiş, vizesi geçmiş, hiçbir çalışma izni yok. Bu arada Bali'de çalışabiliyorsunuz, çalışma izni çıkarabiliyorsunuz. Bali'de çalışamazsın diyenlere lütfen inanmayın. Burada Working Kitas diye bir şey var. Working Kitas'ı aldığın an istediğin gibi çalışabilirsin. Ama bu Working Kitas olmadan çalıştığın zaman ve bu tespit edildiği zaman ve seni yakaladıkları zaman deport ediliyorsun. Deport edildiğin zaman deport edilen kişiler durumdan duruma değişiyor. Kimisi 5 yıl, kimisi 10 yıl, kimisi de süresiz. Mesela Rus bir kadın bunların kutsal saydığı bir ağacın önünde çıplak resim çekildi ve o kişiyi mesela süresiz deport ettiler. Bir daha bırakın Bali, Endonezya geneline giremez. Mümkün değil. Yani yüz kızartıcı deport edilenler süresiz olarak deport ediliyor ve bir daha buraya giriş yapamayacaklar. Ama yüz kızartıcı olmayan şeyler, işte
ne bileyim kaçak bir yerde çalışmış, işte ne bileyim şey yapmış, onlara yakalanmış. Bu şekilde kişiler 5 yıl yaklaşık benim bildiğim 5 yıl deport yiyor. Burada kavga, dövüş, tehdit, yasa dışı işler. Burada da böyle bir durumda yakalandığın zaman yine süresiz bir şekilde deport ediliyor. Geçenlerde bir Avustralyalı, 2 tane lokal, bir tane de Rus. Birlikte burada uyuşturucu ticaretine girmişler. Ve bu adamlar yakalandı. Bak hepsi içeride, onu kimse kurtaramaz. Bak özellikle söylüyorum, uyuşturucudan buradan uzak durun. Sebebi burada çok ağır cezaları var. İçmesinde bile çok ağır cezalar var. Bunlar bir de ticaretini yakalandı. Ya ticaret yaparken yakalandı. Bunların işi bitti, ben size söyleyeyim ya. 20 yıldan aşağı çıkamaz. Bak mümkün değil çıkamazlar. Size söyleyeyim. Evet, videoyu fazla uzatmayalım. Size böyle kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. Umarım işinize yarayan bilgiler olmuştur. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Sizden ricam videoyu beğenip yorum yapmanız çok önemli. Bu desteği de sizden bekliyorum. Bir sonraki yine videolarda görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar, sevgiler. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.